O zaman Kaş'a hoş geldiniz. Sıfır motor aldık. Günlük kaç paraydı? 500 mü normalde? Amerikan eyalet sistemi. Aslında Likyalılardan ilham alıyor biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Yunanistan'a gidebiliyorsunuz. O kadar yakın. En çok özlediğim yerlerden birine hoş geldiniz. Dünyanın en iyi dalış noktalarından bir tanesi Kaş olarak biliniyor. Eğer kapı vizeniz ya da Schengen'iniz varsa ya da yeşil pasaportluysanız bakın günde 3 defa Kaş'tan neyse bu feribotlarla gidebiliyorsunuz. Şu anda iddia ediyorum dünyanın en güzel manzaralı yerinde dondurma yiyoruz. Sizlere iyi seyirler, bizlere de keyifli bir Kaş gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumuzun memleket ayağına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsınız? Umarım her şey canavar gibidir. Ne demiştik size? Biz balayını yaparken biraz Türkiye, biraz yurt dışı karıştıracağız. Yıllardır da Türkiye'de video çekmediğimizi göz önüne bulundurup dedik ki bu sene birazcık memleketi tanıtalım. Fethiye'sini, Faralya'sını, Ölüdeniz'ini tanıttıktan sonra hatta ilk Kalkan videosuyla başlamıştık Türkiye gezimize. Şimdi de istikameti Kaş'a çevirdik. Dünyanın en güzel sahillerinden bir tanesi olan bu coğrafya Turkish Riviera diye yurt dışında biliniyor. Aslında bizlerin o Akdeniz havasını böyle doya doya aldığımız mavinin, turkuazın kendine has güzelliklerini barındırdığı bu coğrafyanın en güzel rotalarını görüp sizlere anlatıp keyfini çıkarmakta mükellefiz bu gezimizde. Doğma büyüme buralı olduğumuz için bu coğrafyaları iyi biliyoruz ve elimden geldikçe bu bölümde sizleri böyle Kaş'tan alacağım. Geze geze bütün koylarını, yarımadasını, merkezini, gecesini, gündüzünü göstereceğim. Ama her videomuzda olduğu gibi ne diyorduk? Videoyu durdurmayın, akmaya devam etsin. Özellikle televizyondan izliyorsanız bir telefondan, tabletten güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmezseniz çok seviniriz. Dünya turumuzda ve bu meslekte bize verebileceğiniz, sizler için küçük, bizim için kıymetli bir destek olacaktır. O yüzden hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, çok fazla aile izliyor. O yüzden onlara da ilham olabiliyorsak ne mutlu. Sokakta onu fark ediyorum artık. Sizlere iyi seyirler, bizlere de keyifli bir Kaş gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Hani böyle akşamüstü böyle yorulmuşsundur, denizden dönmüşsündür. Oteline, evine gelmişsindir. Balkona havluyu asarsın da akşam yemeği için heyecanlandığın saatler var ya. Şu anda biz onun içindeyiz. Çok güzel anlatmadım ama Burçin. Ne diyorsun? Evet. İnsanın canı çekti değil mi? Bir Türkçe öğretmeni olarak bu kadar güzel bir betimlemek. Çok güzel betimlediğimi düşünüyorum. Bunu neden söyledim? Çok hissettiğim bir anı yaşıyoruz şu anda. Yaz başladığında bu coğrafyadaki en çok sevdiğim yerleri sizlere gösterirken yürekten inandığım bir mutluluk bu. Özlemişiz. Şu anda Kaş'ın merkezindeyiz. Kaldığımız otelin ismi Neva. Tam kentin merkezinde kalıyoruz ki yürüme mesafesine yakın olsun istedik birçok yer. Aslında burası bir Çukurbağ Yarımadası'yla da çok meşhur olan bölgedir Kaş'ta ve böyle çok lüks villalar, otellerin olduğu o Yarımada tarafında kalmayı tercih etmedik. Git gel zor oluyor diye. Taksi bulman gerekiyor. Gece vesaire sıkıntılar olmasın diyerekten biraz da merkezi tercih ettik. Bunları niye söylüyorum? Bir gün Kaş'a gelirseniz bilin diye. Bu otel oda kahvaltıydı. Odalar falan gayet temizdi. Geldik çatıda videomuza başlayalım dedik. Gündüz kıpırdayamadık. Zaten Fethiye'den de buraya gelmiştik. Çok sıcaktı. O yüzden akşam serinliğinde hadi gelin Kaş sokaklarına inelim. İşte meşhur Kaş böyle bir yer. Hemen şu merkezdeki limanı görüyorsunuz. Buradan yürüyerek bir 5 dakikada varabiliyoruz. Böyle yamaçlarda bir dünya evler ve ki burada yerleşik yaşam da var. Sadece turizm değil. İnsanlar yaz kış buralarda yaşıyorlar. Az önce bahsettiğim Çukurbağ Yarımadası karşı taraf. Şurası Hidayet'in Koyu diye geçiyor. Karadan yol var ama Likya yolu var. Teknelerle gidebiliyorsunuz. Şurada marina bölgesi var. Bütün o Fethiye'ye doğru gidebildiğimiz yol şurası ve sol taraftan şu bayrağın arka tarafından giden yol da Antalya'ya doğru gidiyor. Bu da benim hanım. Hazır mısınız Burçin Hanım? Evet, hazırım. Özlemiş misin memleketi gezmeyi? Annem benim Kaş bölgesinden, Kaş Kalkan köyünden. O yüzden ben bu bölgeyi de çok seviyorum. Ama tabii ki Fethiye benim için her zaman bambaşka bir yeri var. Ama tabii ki Kaş'a gelirseniz de mutlaka bu bölgeyi gezmenizi isterim. Denize de hatta dedim uzun zamandır gelmedim. Şimdi heyecanlı bir şekilde fıtı fıtı gidelim dedim. İnşallah sizler de bir gün buralara gelirsiniz. Hadi o zaman sokaklara akalım. Ve
Kaş sokaklarındayız. Şimdi Kaş'ın merkezindeyiz. Bakın böyle bir dünya. Buralarda sulu yemekler de yiyebileceğiniz restoranlar var. Hatta hep insanlara bu Türkiye videolarında ne diyorduk hatırlıyor musun Burçin? Neymiş işte Akdeniz'de şöyle burada kazıklıyorlar. Abi genelliyorlar insanları. Ne yazık ki turizm karalaması yapıyorlar. Burada kişi başı 500 TL'ye de doyarsın, 5000 TL'ye de. Yediğimiz yemeklerde ben hiç böyle çok aşırı kazıklandığımız bir yer görmedim. Yok bu öyle arada. bir şey. Ya gittiğin yere göre değişir. Adam mesela Bodrum'un en lüks yerine gidiyor. Lahmacun 2000 TL diyor. Sonra haber sitesine düşüyor. Böyle bir dünya yok. Bak biz burada az önce yemek yedik. Döner, böyle bir patates kızartması, kola, fanta. Tadı enfesti, muhteşem. 400-500 lira verdik ya kişi başı. Yani bunu da bilerek gelmenizi öneririm. Ben size bu kısmı da anlatacağım. Güzel restoranlara da götüreceğim. Şimdi Kaş'ın merkezindeki şu ana caddeden aşağıya doğru yürümeye başladık. Bak Kaş'ın en büyük eskiden beri potansiyel ilgi duyan kitlesi beyaz yakalılardı, tamam mı? Böyle İstanbul'dan atlar gelirlerdi. Cuma gelir, pazartesi gece dönerlerdi. Neden? Çünkü ulaşılması zor, belli bir zümrenin olduğu, daha iyi eğlenmeyi bilen, daha düzgün bir kitle vardı. Son yıllarda bu da çok pahalanmış ve insanlar gelmemeye başlamış. Burası Yunanistan'ın en uzak adası Meis. Yunanca'da göz demek. Biz de Kaş'tayız. Kaş'ta göz gibi düşünün. Şu aradan isterseniz yürüyerek Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Yunanistan'a gidebiliyorsunuz. O kadar yakın. Ben geçebilirim. Buradan yarışmacı arkadaşlara başarılar dileriz. Ve buralarda böyle çok güzel mekanlar var. Özellikle ister gündüz beach club gibi takılıp denize girebilirsiniz. Otelden mesela 5 dakikada buraya geldik. Yüzebilirsin. İstersen akşam gel. Harika manzarada deniz kenarında yemeğini ye. Burası da Sardelaki. Daha önceki yıllarda gelip burada çok güzel mesela akşam yemeği yemiştik. Manzarası da böyle. Ortamı da böyle mavili, beyazlı. İnsanın içini açan tasarımı vardır ama burada da rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Çünkü çoğu zaman dolu oluyor. Aklınızda bulunsun. Böyle dolana dolana şimdi limana geldik. Güzel değil mi burası? Evet, çok güzel. Akşam olduğunda bence burası... Bir gün de buraya yemeğe gelelim beraber. Tamam. Akşam olduğunda burası bir anda farklı bir atmosfer oluyor. Şu an hani sanki deniz kenarında evet çok güzel ama akşam olduğunda insanlar sanki O yazlık yerin havasını hissediyorsun. Evet, Bir adadaymışın gibi. müthiş bir atmosfer oluyor. Mutlaka deneyimlemeniz Güzeldir. gereken bir akşam olacak. Hadi bakalım. Bir de burada gündüz kimseye göremezsiniz. Çünkü herkes denizde bir yerde de sıcaktan dolayı. Özellikle akşam sokaklar kalabalıklaşmaya başlıyor. Hani gündüz Kaş'ta gezilmek için değil, yatılmak için tercih edilen bir yer. Artık akşamüstü serinliğinde biz de Kaş'ın merkezinde dolanmaya başlayalım. Hani bu sene Dünya Kupası'nda ne yazık ki çok başarısız olduk. Ama milli takımımızın maçlarının en iyi gösterildiği yerlerden bir tanesi. Hani reklamlarda da görmüşsünüzdür. Sosyal medyada bayağı patladı ya. İşte Kaş'taki tiyatrodaydı o. Hemen buranın arkasında. Çok güzel bir aslında etkinlikte toplumun kilitlendiği, heyecanlandığı bir süreçti. Ama olmadı. Olsun. Bir gün Kaş'a gelirseniz antik kentte görürsünüz. Dünyanın en iyi dalış noktalarından bir tanesi Kaş olarak biliniyor. Özellikle bu kıyı bandında yerin altından soğuk sular, bildiğiniz temiz kaynak suları çıktığı için sudaki o renk cümbüşünü görebiliyorsunuz ve pırıl pırıldır. Ve buraya geldiğinizde bu teknelerle de günlük böyle 1 ya da 2-3 şeklinde dalışlara gidebiliyorsunuz. Scuba diving dalışlarına. Ya da isterseniz buradan Kekova'ya giden şu teknelerle dünyanın en güzel rotalarından bir tanesinin turunu yapıyorsunuz. Ya video çekiyor mu? Nasıl ses çıkıyor görüyor musun? İnanılır gibi değil. O yüzden ki biz onu da yapacağız. Hatta sizi çok güzel ben bir köye de götüreceğim sonraki bölümlerde. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Kaş'a geldiğinizde yapılması gereken en güzel aktivitelerden ikisi de aslında bunlar. Şimdi Kaş'ın meydanına geldik. Burası trafiğe kapalı. Bakın hemen sağ tarafta kordon kısmını görüyorsunuz. Ünlü meydanı. Hatta birçok etkinlik de burada yapılır. Bir de benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi Kaş'ın merkezinde özellikle şu mimari dokuyu çok bozmamışlar. Yani gayet o eski evlerin, geleneksel evlerimizin dokusu devam ediyor. Bak mesela şurada çok güzel cumbalı evleri görüyor musunuz? Bak oraya doğru bir yürüyelim. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi gündüz burası böyle ya. Gece aslında buralar böyle. Hadi bakalım şu yokuştan Kaş sokaklarında kaybolalım. Eğer kapı vizeniz ya da Schengen'iniz varsa ya da yeşil pasaportluysanız bakın günde 3 defa Kaş'tan Meis'e bu feribotlarla gidebiliyorsunuz. Bir şey itiraf edeyim. O kadar yere gittik, dünyayı gezdik. Ben daha Meis'e gidemedim. Hatta bu gezide gidecektik. Burçin'e de vize aldık. Ki Burçin'i ilk Schengen'inde tam 90 günlük bir vize aldı. Tebrik ediyoruz kendisini İspanya'dan. Ama henüz pasaportu elimize gelmedi. Gelseydi aslında karşıya da gidip gösterecektik size. Belki bir sonrakinde o. Ama sizin eğer vize sıkıntınız olmazsa gelmişken böyle Meis'e de gidip bir uzo içip ahtapot yiyip günübirlik dönüş yapacak şekilde gezi yaparsınız. Ne kadar tatlı evler. Böyle ahşap balkonları, pencereleri olan, güzel korunmuş, tertemiz mekanlar.
Al, Kaş'ta kahve fiyatları. Şu anda Süleyman Sandıkçı Caddesi'nde oturduk. Burası ünlü bir caddedir. Çok tatlı. Restoranların, ocakbaşı mekanlarının, meyhanelerin olduğu bir sokak. Yani şu an iyi ki akşamüstü video çekiyoruz. Gündüz muhtemelen çekemezmişiz sıcaktan. Birer tane oturduk. Limonata keyfi yapıyoruz. Burası da hem gece hem böyle akşamüstü dolaşılacak güzel caddelerden biri. Ev yapımıymış limonatası da. 10 numara. Hadi biraz serinleyelim, bir kendimize gelelim, sonra yine devam. Geldik. Böyle güzel bir yerde bu arada. Kafenin içerisinin tasarımı falan da 10 numarayla gidip çekmedim. 150 liraya ne içtik? Limonata içtik. Al. Yani bu konuda bir kere daha eleştirimizi yapmış olalım. Özellikle turisti kazıklayan, yok işte bir tane lahmacunu normalde 200 lirayken 1000 lira yazan ama turiste yapıyorlar ya bunu. Haberi olmuyor insanların çünkü. Ya bunu kazıklayalım ne olacak diyenler bence vatana ihanetten yargılanmalı. Onlar yüzünden de turizmde işte yabancılar bu sene özellikle gelmediler ve çok büyük Türkiye'nin ne yazık ki kötü reklamı yapıldı. Hatırlarsanız bir ara İstanbul'da taksiler bunu çok yapıyordu. Müşteri seçiyorlardı. Sonra biraz baskıyla toparlanmaya çalışıldı. Bu artık ne yazık ki turizm şehirlerimize de yayılmış durumdaydı. İnşallah gerekli önlemler alınır ve turizmimiz daha iyi olur. Bu arada ben esnafı çok beğendim Kaş'taki. Hiç öyle hanutçu, hırt, seni dükkana çekmeye çalışan, sarkan, eden, laf eden kimse yok. O yüzden Kaş'ta rahatla gezebilirsiniz. Şu sokağın tatlılığına bak. Bir de Kaş begonvilleriyle ünlü ya. Böyle binaları da bak ne güzel süslemiş mesela. Dekoratif bir bisiklet koymuş mural gibi. Böyle canın önüne de küçük küçük renkli sandalyeleri atmışlar. Al sana fıstık gibi bir turizm hizmeti. Bak bu kafenin de seve seve reklamını yapalım. İsmi şuymuş. Coffee More Godo diye. Gelin burada da böyle güzel bir kahvenizi için. Biz çok kahve içtik bugün. O yüzden birazcık daha yürümemiz lazım. Devam. Bakın burası da trafiğe kapalı yerlerden bir tanesi. Bir lahit görüyorsunuz. Likyalılar döneminden kalma. Adamlar 2000 sene buralarda Fethiye'den Antalya Kemer'e kadar kentler kurmuşlar. Ve böyle bu bölgede görebileceğiniz bir dünya kral mezarları var. Eskiden krallar da ölmek için değil bir sonraki hayat için aslında hayal kuruyorlarmış. Kaş'ın merkezinde de bunu görebiliyorsun. Ve size ilginç bir bilgi daha söyleyeyim. Belki Burçin sen de bunu bilmiyordun. İlk defa anlatıyor olabilirim. Amerikan hukuk sistemi var ya, eyalet sistemi. Aslında Likyalılardan ilham alıyor biliyor musunuz? Çünkü onlar da aynı şekilde yönetiyorlar ve o Likyalıların ana meclisi mesela zamanında Patara'daymış. Bu da bir bilgidir. Bu coğrafyayı gezerken birazcık da Likyalıları ve buradaki antik kentleri araştırarak gezmenizi öneririm. Çünkü her bir yerde tiyatrolar, agoralar, meydanlar, binalar, müzeler, tapınaklar ne ararsanız görebiliyorsunuz önceden buralarda. insanlar daha sanat seviyorlarmış Evet. ya. Bu bölgeyi gezdikçe insanın gördüğü tek bir şey var, o da bu. Her Keyif yerde. alıyorlarmış. Tabii canım. Yani bir tiyatro inşa etmişler. Denize sıfır. Yani orada o Manzarasız hiçbir şey yok. o tiyatro izlemenin keyfi ne kadar güzeldir. İşte bak günümüzde bile Kaş'ta bak insanlar Türkiye maçını o tiyatroda izledi ve o kadar ses getirdi. Yani o hala onların eserlerini aslında günümüzde devam ettirip bir de bununla gurur duyuyoruz. O yüzden buralara geldiğinizde lütfen birazcık tarihi araştırarak gezmenizi öneririz. Bak çok güzel açılan yeni mekanlardan biri. Dusko ismi. Bunu ilk defa gördüm ben. Çok şık, çok temiz, nezih mekanlar açılmaya başlamış. Not edildi. Çok güzel butikler var ya bak Burçin. Hanımlar görünce belki ilham alır. Rastgele girdiğimiz bir yer Feraye'ymiş isminde. Aynı zamanda kafe, aynı zamanda terzi. Kendileri imal ediyorlar galiba. İşte Kaş'ta yapılacak en güzel şeyi yapıyoruz. Kaybolmak. Be with you in a sec. I just need a day off. Nothing in my plans. I just need a day off. Yani şu baksana Begonvil'in güzelliğine bak ya. Her yerde bir mekan görüyorsun. Bir dünya meyhane var. Hoş buldum. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar ben daha yeni evlendim. Kadınları yeni tam anlamıyla tanıyorum. Nasıl oluyor da herhangi bir yere dükkana gidince bir şekilde kadınlar bir şey almayı başarıyor? Sizin eşleriniz de sevgilileriniz de böyle mi? Yazar mısınız yorumlara? Bak şimdi mesela oraya girdik. Evet girdin. Göster bakalım ne aldın? Bunu aldım. Çok güzel değil mi? Abi anında nasıl Çok seçip güzel. bayıldın mesela? Bu da çok güzel. Bunu da bana hediye etmek istemişler. Takipçimizmiş. Evet. Sağ olsun. Şöyle bir caddedeydik. Burada böyle takıların olduğu bir alan var. Küçük küçük bijuteriler gibi hediyelik eşya da buradan alabilirsiniz. Hadi sana hediye almış olduk. Kaş hatırası. Böyle evin bütün rızkını takılara verdik.
Bir şey söyleyeceğim. O sırada erkekler Bu yorumlara arada yardırıyor. gerçekten çok uygundu. Ucuzdu, 500 lira ya. 500 TL yani ve fiyatları da yine böyle kazıklamaya çalışmadılar. Müthişti. Evet, esnaf ne kadar kibar ama. Çok güler yüzler. Çok güler yüzlü Ve insanlar. Sürekli tanıyorlar seni. Tanıyorlar sağ olsunlar. O yüzden iyi ki varsınız. Şehrin merkezinde arabayla bir yere gitmekten sıkıldık. O yüzden arabaya gittik, otel önünde park ettik. Aynı Tayland'daki, Bali'deki gibi dedik ki motorla Akdeniz'i gezeceğiz, Kaş'ı. Geldik şöyle motorumuzu kiraladık buradan. Limos Travel'dan, sahilden. Yakın yerde hemen limanın orada. Her türlü kötü motor bulunur. Adresimiz burası. Sıfır motor aldık. Günlük kaç paraydı? 500 mü normalde? 500. Aylık kaç paraydı? 5000 TL aylık motoru veriyorlar. Yani 100 dolar yaklaşık olarak. Ha Bali, ha Tayland, ha artık buralar. Yani yorumu siz yapın. Motorla Kaş'ı keşfetmeye başlayalım. 150 liralık da benzin aldık. Bu saatten sonra Kaş düşünsün. En iyi benzin burada mı? Tabii ki de abi. Gelen seni mi bulsun? Tabii abi. En çok bizi En çok biz tercih tercih ediyorlar abi. Kaçta tekiz. Varsa rakibimiz mezarda. Nasıl peki turizm? Turizm iyi abi ya. İyi mi? Yoğunlaştı bayağı. Evet. Açıldı. Sen buralı mısın? Evet burada. Yörüksün. Yürüyoruz. Koca yürüyüz. Biz de yürüyüz. Aynen. Hepimiz yürüyoruz abi. De gidi de. Atalarımız yörük abi. Aynı. Devam. Aynen köyden geldik. İndik Kaş merkeze. Hadi bakalım güzel olsun inşallah hepimiz için. İnşallah inşallah. Sana bir şey diyeyim mi? İyi ki motor kiraladık ha. Hem rüzgarı hissediyorum şu anda hem daha özgürüm. Araba oldu mu geriliyor insan. Baksana neredeyse bütün evler deniz manzarası görüyor. Antalya kaç canım? Baksana ya şu güzelliğe. Gözünü sevdiğimin memleketi. Bak bu bölümü de çok seviyorum. Burası Kaş'ın sol tarafı. Derya Beach, Küçük Çakıl. Çok güzel böyle denize girilecek mekanlar vardır. Herkes denizden dönüyor. Bak bak mis gibi görünüyor. Bu gittiğimiz yolun ismi Büyük Çakıl Plajı diye geçiyor. Artık hani Kaş'ın sol tarafındaki son plaj bölgesi. Sağımızda da işte o Hidayet'in koyu dediğim bölge bulunuyor. Neredeyse hiçbir yapılaşmanın olmadığı, karadan da ulaşımın olmadığı bir yer. Gidelim bakalım şuradan aşağı doğru ne göreceğiz? Burası işte Büyük Çakıl diye geçiyor. Plaj çok büyük olduğu için Büyük Çakıl diyorlar. Aşağıda da böyle doğal kaynak suları var. Buz gibi olur buranın denizi. Ve özellikle sabahları cam gibi de deniz görürsünüz. Arka tarafta yerleşim yerleri de var. İsterseniz oteldir, pansiyondur ya da yerel halkın yaşadığı yerleri görüyorsunuz. Gerçekten güzel duraklardan biri. Kaş'ta en çok sevdiğim şey neredeyse her yerde denize girebiliyorsunuz. Biz hani buraların geçi derler. Meşhurdur ya dağlara çıkarlar. Resmen tabiri caizse öyle gezmeyi seviyoruz. Hani kaç kişi gelecek de burada şu Yeniköy yolunu bulacak. Gelip burada YouTube videosu çekecek Kaş'a dair. Neden? Lütfen şu güzelliğe bir bakar mısınız? Aşağıda Kaş'ın marinasını görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz yarım ada da şurası da Çukurbağ Yarımadası. Karşıda devasa heybetiyle Meis, Yunanistan'ın Meis adasını görüyorsunuz. Az önce şurada sol tarafta merkezi gezmiştik. Sonra ilerideki koyları gördük. Tepeye çıktık sonra buralara geldik. Dedik akşamüstü buranın bir manzarasını izleyelim. Size bir şey anlatmak istiyorum. Bundan yıllar önce ilk bu işlere başladığımda yani 13 sene mi ne oldu? Böyle gezecek param bile yok. Böyle burada işte otellere falan yazıyoruz bizi ağırlasınlar diye. Motorla falan gezmiştim. Düşünün arabamız bile yok. Buraya geldiğimde biraz anılarım depreşti çünkü yaklaşık 13 sene sonra şu anda yüz binlerce takipçimin olduğu bir mesleği edindim. Ve insan azmettikten sonra bir şekilde çalışırsa başarabiliyormuş. Şükürler olsun. Benim için birazcık anılarımın da depreştiği bir yer oldu burası. Çünkü o yıllarda param olmadığı için bu mesleğe ilk başlarken Türkiye'yi gezerek başlamıştım. Çünkü yurt dışına gitmek masraflıydı. Ve bu şekilde mesleğimi yaparak para kazanmaya çalışıyordum. O duraklardan bir tanesi de Kaş'tı. Bugün bak mesela selam veren bir takipçim. O kadar çok olmuşuz ki iyi ki varsınız. O yüzden bugünlere gelip bu başarıyı elde edip şu anda eşimle Kaş'ı geziyor olmak benim için gurur verici bir aslında hayat tecrübesi. Teşekkürler, iyi ki varsınız. Umarım bir gün sizler de buralara geldiğinizde bu manzaraların keyfini çıkarırsınız. Şimdi Akçagerme plajına geldik. Böyle kıyıdan motorla dolaşa dolaşa bir 5-10 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Bir de Kaş'ı böyle adalarını, plajlarını, kordon kısmını motorla gezmek o yüzden çok keyifli ve rahat oluyor. Burası da şehre 5-10 dakikada ulaşıp rahatça deniz, kum, güneş keyfi yapabileceğiniz bir koyları ve yol üstünde de burada bir dünya hani kamp yapmak isterseniz, karavan kuruluğa gelmek isterseniz tesis bulunuyor. Güzel plajlardan bir tanesi de bugünün duraklarından burası oldu. Baby ferns uncurling every living thing. Be to me a mother, both hands on the wheel. Show me faded color, fields of chamomile. All at once in a dream, we are together.
Yarımada'nın girişine geldik. Kaş'ın ünlü Çukurba Yarımadası'nı gezeceğiz. Hava da çok güzel oldu akşamüstü. Öğlen o kadar sıcaktı ki en güzel saatler, altın saatler başladı. Bir yaz günü. Bak motorla rüzgarı hissederek gidiyoruz şu an. Mis gibi. What I wanna hear, the next you disappear, doing God knows what, but God knows who. You make me cry, so bad just to apologize. Good enough for me to try to forget the real you. Bakın tam Yarımada'nın ortasında böyle bir plaj var. İlk böyle dar bir noktada sağlı sollu denize girebildiğiniz alan. Sol tarafı halk plajı gibi, isteyen herkes gelip şemsiyesini atıyor. Sağ tarafta belediye tesisi gibi. Fiyatları falan da buranın gayet uygun oluyor. Denize girilecek yine sayısız yerinden biri Kaş'ın. Devam. Gün batımını izlemeye gidiyoruz. Bak sol tarafta da bir yine belediyenin ayrı bir tesisi var. İstediğiniz birçok yere, ister özel olsun ister belediyenin olsun, tesislerini kullanabiliyorsun. Kaş'ın bu özelliği muhteşem. Bu bulunmuş olduğumuz adanın yarıdan fazlaki kısmında hiçbir yapılaşma yok. Buruna yani uca doğru gitmeye başladığınızda oteller ve lüks villalar sizi karşılıyor. Gayet böyle deniz havasını alabileceğiniz, güzel gün batımını izleyebileceğiniz ve güneşe doyabileceğiniz tesisler var. Ama yine söylüyorum, burada ulaşım çok sıkıntı olabiliyor. Arabanız yoksa taksi beklemeniz vesaire gerekir. Lakin deniz bana manzara konusunda Kaş'ın en güzel yerlerinden biri nerede, nereyi önerirsin derseniz buraları söylerim. Ve bulunmuş olduğumuz noktadan da gördüğünüz üzere hani karşıya bakarsanız bir gün bilin ki orası Yunanistan. Aradaki mesafede de herhalde hani 500 metre mi diyeyim, tam ölçmedim. Yüzerek karşıya geçebiliyoruz ki hatta bazı dönemlerde burada denizde yarışlar oluyor. Yüzme yarışı ve karşıya gidip geri geliyorlar. Böyle de bir aslında bağı var. Kaş'tan Meisi yani gözü gördüğünüzde böyle bir manzara sizleri karşılıyor. Yunanistan'ın en uzak ana karasına adası olarak biliniyor burası. Çok küçük bir yer. Merkeziden başka bir tane mavi mağarası varmış gezmek için de. Ama yine bir uyarıda bulunuyorum. Schengen vizeniz yoksa ya da yeşil pasaport sahibi değilseniz buraya gidemiyorsunuz. Çünkü orası Avrupa Birliği üyesi bir ülke. Nereye gidiyoruz Deniz Bey? Dayanamadık. Burada yol üstündeyken biraz önce bahsettiğim tiyatrodan seslerin geldiğini fark ettik. Bir gidip bakalım diyoruz. Burada birazdan konser başlayacakmış. Harika ya. 2000 kişi aynı anda izleyebiliyor. Hadi gel en yukarıya çıkalım. Müthiş. Yani şuraya bakar mısınız? Günümüzde de çok iyi restore edilip korunmuş en iyi tiyatrolardan bir tanesi. Likyalılardan kalan. Manzara da şahane. O zaman da hiç manzaraya acımamışlar. Nereyi bulmuşlarsa güzel oraya bir şey yapmışlar. En iyi tarihi nokta da Kaş'taki burası. En çok özlediğim yerlerden birine hoş geldiniz. Harika bir yer. Müptela et. Bir etler yiyeceğiz, bir mezeler yiyeceğiz burada. Muhteşem. Bak bu ortamımız bu. Biraz meyhane ambiyansı, biraz aile ortamı gibi, bahçe gibi düşünün. Bu akşam burada bir güzel keyif yapacağız. Hadi gelin. Benim rüyalarımın işte ulaştığı nokta. Ya Kaş'ta bir akşam burada yemek yemeden gitmeyin. Bu müptela etin ciğerinden, şaşlığından, yağlı karasından, lokumundan hepsi harikadır. Böyle bir tepsi yaptırdık kendimize. Bak mesela bu yağlı karası. Ben bunu çok seviyorum. Burada çok iyi yapıyorlar. Burçin. O zaman Bu ne ya? afiyet olsun. Afiyet olsun. Vallahi var ya, muhteşem bir yemek yedik. Var ya şeye kadar doyduk derler ya, böyle boğazımıza kadar doyduk. Harikaydı. Hani Kaş'a bir gün gelirseniz keyif alırsınız. Peki Kaş'ta akşamlar nasıl? Bak akşam olduğunda o gündüz çok sakin olan, boş olan sokaklar böyle ışıklandırılıyor ve herkes yürüyüşe çıkmış dondurma yemeye. Ran so far, I forget what happens next. But we never talked again. Man, I hate it that it's gone. Bak yemeği yedik. Normalde bir sürü orada alanlar var. Çekebilirdim ama telif hakkı yeriz diye çekmedim. Çünkü dükkan dönmesi lazım, takdir edersiniz. Müzik olunca telif hakkı atıyorlar. Bakın Kaş'ın gecesinde meydanda insanlar böyle oturur. Küçük sandalyelerde
Keyif yaparlar. Solda mesela ünlü bir yer var, Mavi diye. Aha da sana Kaş. Şurada Fırt yazıyor, görüyorsunuz mu? Burası bak ünlü yerlerden bir tanesi. Millet genelde buraya gelip eğlenir. Kaş'ın gece hayatı da seviyeli. Şu ana kadar yine söylüyorum. Peki Deniz, bir şey söyleyeceğim. Fırtı sana kim önerdi? Burcu önerdi. Baldızım. Burçin'in ablası önerdi. Keşke önermeseydi. Çok eğlendik çünkü genel olarak. O yüzden güzel yerlerden biridir. Burayı da göstereyim size, hadi gelin. Bak yemin ederim sanki başka bir ülkedeymişim gibi hissediyorum. Yani binaların tasarımları, ortamın sakinliği, güzelliği. Ya Kaş'ı beğenmeyen bir insan dünyada birçok yeri beğenmez. O yüzden hayatınızda bir kere Kaş'ı görmediyseniz ne yapın, ne edin, bir kere görün. Özellikle çiftler diyecektim, herkes. Burası da Queen diye bir yer. Buradan yan mekandan biraz manzara görerek takılalım dedik. Çıkalım bakalım. Normalde Fırt'ta gece hayatı başlamamış tam olarak. Bir de dışarıda oturması rahat değildi. Bak burası böyle birazcık daha efil efildi. Geldik buraya oturduk. Şöyle Kaş'ın gecesini izliyoruz. Yarın da erken kalkmamız lazım. Turumuz var. O yüzden birazcık dinlenelim, keyif yapalım dedik. Güzel görünüyor. Vallahi çok güzel bir rooftop, çatı keyfi yaptık. İnsanlar Dünya Kupası'nı izlemeye devam ediyor. Böyle bir maç keyfi yapıyorlar. Biz de yavaştan artık otele doğru gidelim. Niye? Niye? Çünkü normalde yarın tura gitmeyecektik. Ama Ergün abimiz var bizim burada. Bence Kaş'ın en iyi tur operatörlerinden birisi. Harika bir yatı var. Onunla yarın tura gideceğiz. O yüzden hadi biz uyuyalım. Sabah görüşürüz. Günaydınlar, günaydınlar. Normalde planımızda yoktu ama akşam karar verdik. Kekova'ya gidiyoruz tekne turuna. Dayanamadık, denizden de gösterelim size. Hadi gelin. Vallahi benim bırakın Türkiye'de, dünyada gittiğim en iyi hizmet veren tekne turu diyebileceğim tekneyle gidiyoruz. Kaptan Ergün'le. Teknemiz bu. Akşama kadar bundayız. Bakın şimdi önce bir anlatayım size. Şu anda buradayız. Karşısı Yunan adası Meis'ti. Şurada hiçbir yerleşim yok. O yüzden bunun etrafından bütün bu koylara işte Ufakdere, İnönü Koyu diye böyle sırasıyla gideceğiz. Ta Kekova bölgesine kadar gidip oradaki antik kentleri de göreceğiz. Anakara'ya çıkacağız. Akşam da geri döneceğiz inşallah. Güzel bir teknemiz var. Tertemiz, pırıl pırıldır. Hadi bakalım güzel bir günümüz de olsun inşallah. Kaş'ın merkezinden hareket etmeye başladık. Bak burada bile su cam gibi pırıl pırıl. Bugün bolca bundan göreceğiz inşallah. Hadi bakalım, iyi seyirler size. Harika bir hava var bugün. Tertemiz, sıfır nemli. Bakın Meis adası ne kadar net görünüyor. Yunanistan'ın Meis adasını bu kadar net herhalde hiç görmedim. Yani karşıdaki evlerin çatısını aldıkları nefese kadar tabiri caizse görebiliyorsunuz. Şimdi onun önünden geçerek Türkiye sularından Kekova'ya doğru gideceğiz. Planda küçük bir değişiklik yaptık turda çünkü bugün hava çok iyi demiştim ya. Böyle güzel zamanlarda uğradıkları bir bölge olan 5 adalara geldik. Burası işte bu bölgede artık Yunanistan ile Türk sularının tam sınır olduğu yer. Yani şu aradan zaten direkt Meis'in merkezindeki yerleşimi görebiliyorsunuz. İlk durağımız burası olacak. Pırıl pırıl bir yere geldik. Bakın suyun dibi cam gibi görünüyor. Hadi bakalım yüzme molamız başlasın. Dostlar deniz harikaydı. Gerçekten artık yaz tam anlamıyla gelmiş. Böyle
Masmavi denizin keyfini çıkardık. 1 saat kadar burada yüzdük, güneşlendik. Artık bu duraktan ayrılıyoruz. Böyle akşama kadar 5-6 yerde duracağız. Hadi bakalım sıradaki gelsin. Can't believe I ran so far. I forget what happens next. But we never talked again. Man, I hate it that it's gone. Turn back, dive into the photograph. I want another. Şimdi İnönü diye bir koya geldik. Burada bir küçük mağara varmış. Ondan dolayı İnönü demişler bu koya. Böyle aşağıda görüyorsunuz, yani 6 metrenin dibi cam gibi görünüyor. 45 dakika kadar buradayız. Seyir çok güzel, manzaralar çok güzel. Çünkü neredeyse hiçbir yapılaşma görmüyorsunuz. Tamamen doğanın içerisinde o Akdeniz ikliminin hakim olduğu maki bitki örtüsünü görerek seyir ediyorsunuz. Denizde çok zaten şu an tam anlamıyla yazın başladığını hissettirdi. Harika bir gün oluyor. O zaman Kaş'a hoş geldiniz. Çok iyi su. Şu yemeğin güzelliğine bakar mısınız? Mezeler, pilav, patates, makarna, salata ve balık. Böyle seyrederek güzel yemeklerin de keyfini çıkaracağız. Çok eminim ama yine de videonun sonunda bir yorum yapmak istiyorum. Tur bittiğinde Burçin'le beraber kritiğini yaparız. Hizmet, yeme içme, Türkiye'de daha iyisi yok. Hep bunu söylüyordum. Videonun sonunda da bir kez daha söyleyeceğime eminim. Önce bize bir afiyet olsun. Sonra Batık şehre doğru gidiyoruz. Akabinde karaya çıkıp köyü gezeceğiz. Yemek güzel değil, müthişti. Yani bir restoranda yiyecek olsak bu kadar güzel olmazdı. Şimdi yaklaşık bir yarım saat 45 dakikadır böyle adaların etrafından dolaşarak seyir ediyoruz. Ve gördüğümüz çoğu manzara bu şekilde. 2500 sene önce aslında bu görmüş olduğunuz adanın özellikle sol tarafında bir şehir varmış. Ve deprem olduktan sonra şu ana karadan bütün şehir ayrılmış ve sular altında kalmış. O yüzden işte dünyaca ünlü Kekova Batık şehir bu ismi buradan alıyormuş. Günümüzde bu adada hiçbir yerleşim yok ve birazdan eski medeniyetin arkada bıraktığı izleri göreceğiz. Merdivenler, hamamlar, dini mabetler hepsi burada bulunuyormuş. Sol tarafta da günümüzün karadan da ulaşabildiğimiz Kaleköy denilen noktasını görüyorsunuz. Oraya da birazdan gideceğiz zaten. Çok güzel görünüyor ama. Burada tekneler park edemiyor, yasak. Sadece şehrin yanından geçebiliyoruz. Bakın başladı şehir. Şeklindeki yapı limanın kalıntısı. Bura limanmış mesela. Bir liman efendim. Özellikle Şuradakilerin hepsi merkezi kalıntıymış ve ticaret merkeziymiş. limanlar oldukça önemli bir. Bakın direkt yukarıdan görebiliyoruz zaten. Şu anda da koruma altında olduğu için en fazla bu kadar yakınından geçebiliyoruz. Şurada görüyorsunuz kalıntıları da. Renk de çok güzel görünüyor. Da bir sarnıç görebilirsiniz. As Bakın, you can see there are some stairs. merdivenler de Standing buradaymış. on top of the stairs, there is a cistern Normalde that is located on the right side of the Şehre boat. bu şekilde ulaşılabiliyormuş ama hepsi sular altında kalmış. Çok güzel ama değil mi? Altında kalmış, evet. Evet. Ama rengi çok güzel. Ve burada yüzülmeye galiba İzin verilmiyor. izin verilmiyor, evet. Sadece böyle göreceğiz ama Dalış yapmak da yasak. rüya gibi. Dışarıdan gelen yabancılar şehre sokulmadan önce yıkanıyorlarmış. Temizlenip hastalık getirmesinler diye sonra şehre alıyorlarmış. O hamam da buradaymış. Tabi o da sular altında. Memlekette dokunduğun yerden tarih çıkıyor ya, inanılmaz. 2000 yıl, 2500 yıl, yani bu coğrafyanın her yeri böyle. Denizi, kumu, güneşi ayrı, tarihi ayrı. Devam. Şimdi Kaleköy'e gidiyoruz.
Şimdi 1 saat, 1,5 saat kadar buradayız. Benim çok sevdiğim yerlerden bir tanesi burası. Bir köy ama resmen adanın üstüne kurulmuş gibi. Yukarıdaki tarihi kiliseyi de görüyorsunuz zaten. Burada ev yapımı, kendi özellikle keçi sütünden yaptıkları dondurmaları meşhur. İster böyle gelip burada karadan da konaklayabilirsiniz, yemeğe gelebilirsiniz, tatil yapabilirsiniz. İsterseniz böyle tekneyle geldiğinizde hem adayı böyle ziyaret edebiliyorsunuz. Şu tarafta da yüzebiliyorsunuz. Şimdi 1,5 saat burada takılacağız bakalım. Çok güzel görünüyor ama gerçekten bence buraları görmediyseniz kesinlikle listenize alın. Siz de beğenirsiniz dostlar. Evet, bunu yeni yapmışlar. Çok güzel olmuş iskele. Şimdi köye doğru çıkıyoruz. Çok sıcak. Kaleye çıkmayız. Onu ben drone'larda eklerim. Gidip bir serin serin dondurma yiyelim. Burası benim var ya çocukluk aşkım yerim, biliyorsunuz mu? Çok severdim, böyle babamla falan da gelirdik. Benim babamlar ve büyük dedem hatta denizci olduğu için balıkçı. Buralar böyle bize hep küçük kasabalar değil de hani çocukluk yerlerimiz gibiydi. Tabii günümüzde de hala o tatlılığını koruyor. Çünkü hiçbir karada ulaşım yok. Sadece denizden rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Karadan da arabayı bir yere park edip sonra yürüyorsunuz. Ve gelip bir gün böyle kalırsanız bütün denizde, adada sizin oluyor tabiri caizse. Çok da güzel restoranlar var. Aman dikkat. Adaya indiğiniz anda kekik ve ada çayı kokusunu hissediyorsunuz. Ablalarımızı da satıyor. Aynı zamanda böyle hediyelik eşyalar, takılar, magnetler de satıyorlar. Bu sıcakta önce bir dondurma yiyip enerji alalım. Gel bakalım Burçin Hanım. Kolay gelsin, kolay gelsin. Selamünaleyküm. Bence bir sonraki bölümde buraya gelip 1-2 gün kalalım. Ne dersin Burçin? Sizler ne dersiniz? Siz de yorum yazın da. Beğendin mi? Sen ilk defa mı geliyorsun? Hayır. Çok güzel değil mi? Evet. Tamam, teşekkürler. Başımıza güneş geçti. I am here cafe. Ailenizin kafesi. Buranın dondurması çok meşhurmuş. Doğru mu? Bak bak. Sete bak. Nereye getirdim seni? Fotoğraf çekmek için en iyi durak. Kolay gelsin. Dondurma yemeye geldik. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Abi bunun içeride... Aslı ne yani? Sevgiyi geç. Onu biliyoruz. Abi sevgi klasik lafımız ama gerçek doğal bucak salebi ve gerçek keçi sütü abi. Ve emek var. Bunun yapılış şekli bu ve meyve. Sizin tek geçim kaynağınız bu mu? Tek geçim kaynağımız bu abi. Yazın dondurma satmak. Yazın dondurma satacağız biz. Vay. Bak şeftaliye bak. Gene meyve koymuş içine. Koymadığım koyuyor adam ya. Batıracak mı bizi? Vallahi bitirdi bizi ya. Malzemeler hiç kısmaz. Bal bademe bak. Badem dolu içi. Allah aşkına bir bak. Nasıl abi? Müthiş. Bak bakışlarım değişti hemen. Kana karıştı anda fark ettim. Müthiş. Vallahi canlandım. Gençleştim. Aman tanrım demezsen ben Allah dur. Roma dondurması halt yesin. Nazar oldu. Onlar bizden gördü yaptı zaten. Tabii ilk Romalılar buradan görüyor. Tabii. 2500 sene önce babası büyük baba. Ondan sonra Roma'ya gidiyor. İlaç. Allah aşkına. Çok karışık yap abi. Karışık. Tamam abi hemen. Ya şu manzaraya bak. Dondurma yediğimiz yere bak Allah aşkına. Şu anda iddia ediyorum dünyanın en güzel manzaralı yerinde dondurma yiyoruz. Ya bakın işte insan istediği zaman işini layıkıyla yapıp bir de güzelleştirmeye çalışınca ortaya ne çıkıyor? Aynı zamanda bu mekanın peyzaj kısmı I am here cafe diye geçiyor. Böyle süslemeler yapmışlar. Çok güzel olmuş. Düşünseniz ya, dünyanın kaç yerinde denizde yüzerken böyle bir lahit, kaya mezarı suyun içinde sizi karşılar. İşte diyorum ya, dokunduğunuz yerde tarihi izler de var. Denizin içi de bunlara dahil. Çok güzel bir köy burası. Ya bence Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken en tatlı 10 köyden birini görüyorsunuz. O kadar sıcak ki arkadaşlar. Yani deniz resmen buharlaşacak. Bir yandan da size bu videoyu çekmeye çalışıyoruz. O yüzden sen ekranların başındaki kardeşim, evet sana söylüyorum. Hala videoyu beğenip yorum atmamışsan karar senin. Şaka maka, güneş geçmeye başladı beynimize. O yüzden biz de kendimizi suya atacağız.
ve tur bitti. Aslında 2-3 koy daha gördük ama onları da şimdi tek tek çekmek istemedim. Çünkü biraz da kendimiz yüzeyelim istedik ve bir yerden sonra aynı olmaya başlıyor. Yine söylüyorum, bırakın Türkiye'deki, dünyada gittiğim en iyi tekne turlarından bir tanesi, iddia ediyorum. Ne diyorsun? Temizliğinden tut. Ergün Kaptan şey demişti, her durakta tuvaletler teker teker tekrardan temizleniyor. Gerçekten bu kadar temiz lavabosu olan bir tekne daha önce görmedim. Ve yemek kesinlikle Restorandaki gibiydi. aç kalmak imkansız, muhteşemdi yani. Yani zaten 2000 lira falan oluyor, örnek veriyorum bu turlar. O yemek 1000 liraydı zaten. Gerçekten Örnek veriyorum dışarıda ya. yemeğe kalksan o mezelerle birlikte Evet. 1000 TL'nin de bence üzerinde. O yüzden helali hoş olsun. Ben zaten bu gezimin hepsini açıklamaya bırakacağım. Oradan herkese iletişimi kurarsınız. Ama küçük bir şey daha söyleyeceğiz. Ne diyorduk? Artık bu videomuz da bitsin. Çünkü biz yavaştan başka yerlere doğru hazırlık yapacağız. Kaş çok güzeldi. Olabildiğince sizlere koylarını, gecesinin sokaklarını, yemek yenecek yerlerini, turunu gösterdiğimizi düşünüyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Dünya turunun bakalım bir sonraki videosunda nereden çıkacağız? Bildirimleri açanlar zaten haberdar olacaklar. Dediğim gibi gezinin bütün özetini açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.